Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimizi 2-3 yaş aralığında çocukların kullanabileceği büyüklükte hazırlayacağız ve örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da kolaylıkla örebilsin diye 3 parça halinde, yani dikişli olarak öreceğiz. Toplamda 4 tane ilik açtım arkadaşlar ben, çünkü düğmelerim büyüktü. Sizler küçük düğme kullanacaksanız 10 haroşa sırası arayla 5 tane ilik açmanız yeterli. Yani 5 tane düğmeye ihtiyacınız var. Şimdi diğer kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. 3,5 numara şiş kullanacağım. Misinalı kullanmanız gerekmiyor. Yani normal bir şişle de örebilirsiniz. Çünkü parçalı bir şekilde öreceğiz. İp olarak da kar topunun baby one'ını kullanacağım. 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda bir ip. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Arkadaşlar, ilk olarak ön parçalarımızı hazırlayacağız. Bir ön parçam için şişime 50 ilmek atarak başladım ve klasik bir düz bir ters lastik örgü olarak 10 sıra ördüm. Lastik örgü yapımını göstermedim arkadaşlar, zaten birçoğumuz biliyoruz. Dediğim gibi klasik bir ters bir düz 10 sıra lastik örgü ördüm. Sondan 14. ilmeğimin yanına, baştan da 7. ilmeğimin yanına bir ayraç taktım. Biz şimdi ilikli parçamızı öreceğiz. Burada hem ilk iliğimizi açacağız hem de model uygulamamızın birinci sırasını yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Haroşayı ters örgülerle ören arkadaşlarım, haroşa dediğim yerleri ters olarak örsünler. 3 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir doluyorum ve sondaki 2 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. İlk iliğimizi açtık. Modelimizin ilk ilmeğini ters örgü olarak örüyoruz. Bir doluyoruz. Takibindeki 3 tane ilmeği birlikte alarak düz olarak kesiyoruz. 3 tane ilmeği teke düşürmüş olduk. Şimdi yine bir tane doluyoruz. Bir ters örüyoruz. Bir doluyoruz ve takibindeki 3 tane ilmeği birlikte alarak düz olarak örüyoruz. Yani kesme işlemi yapıyoruz. Doladım. Bir tane ters örüyorum. Doladım. 3 tane ilmeği birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Doluyorum. Bir ters örüyorum. Doluyorum. 3 tane ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Dolamalarımız açılmasın arkadaşlar. Bu önemli. Bir doladım. Bir ters örüyorum. Bir doluyorum. Takibindeki 3 tane ilmeği birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Doluyorum. Bir ters örüyorum. Doluyorum. 3 tane ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Bir doladım. Bir ters ördüm. Bir doladım. 3 ilmeği birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Bir doluyorum ve sondaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Birinci model sıralarımızda yapacağımız tek işlem bu arkadaşlar. Aynı şeyi yapacağız. Yani şimdi burada ne yaptıysak bir sonraki modelimizin birinci sırasında da örgümüzün ön yüzünde birinci sıramızda bu işlemi yapacağız. Ayracımı aldım bu tarafa. Sondaki 14 tane ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Baştaki 7 ve sondaki 14 tane ilmeğimizi hem ön yüzümüzde hem de arka yüzümüzde haroşa olarak öreceğiz. Oralarda bir değişiklik yapmayacağız arkadaşlar. Sadece ilik kısmımızda sırası geldikçe az önce gösterdiğim gibi iliklerimizi açacağız. Örgümüzün arka yüzünde modelimizin ikinci sırasındayız. 14 tane ilmeğimizi yine haroşa örgü olarak örüyoruz. Ayrıcımı aldım bu tarafa. Şimdi düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak öreceğim. İlk ilmeğim düz olarak örüyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. 3 tane ilmek kesmiştik örgümüzün ön yüzünde. Bu ilmeğimizi de yine ters örgü olarak örüyoruz. Ve diğer tarafında yaptığımız dolamamızı da ters örgü olarak örüyoruz. Ayrıcımızdan sonra bir tane düz ördük, 3 tane ters ördük. Şimdi arada bir tane düz ilmeğimiz var, düz olarak örüyoruz. Ve tekrar 3 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bir tane düz, 3 tane ters, 1 2
3, bir tane düz, 3 tane ters, 1, 2, 3, bir tane düz, 3 tane ters, 1, 2, 3, bir tane düz, 3 tane ters, 1, 2, 3, bir tane düz, 3 tane ters, 1, 2 ve 3. Sondaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ayrıcımı aldım bu tarafa ve kenardaki 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını örgümüzün arka yüzünde tamamladık. Modelimizin üçüncü sırasında örgümüzün ön yüzündeyiz. Yine kenardaki 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Ayracımızı aldık bu tarafa. Modelimizin üçüncü sırasında örgümüzün ön yüzünde arkadaşlar tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm, tersti. Şimdi 3 tane düz ilmeğim var. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada bir tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum ve 3 tane düz, bir tane ters olarak devam ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. 3 tane düzümü ördüm. Arada bir tane tersim var. Tekrar 3 tane düz, bir tane ters, 3 tane düz, bir tane ters. Bu şekilde devam ediyorum. 3 düz, bir ters olarak. Son ilmeğim ters arkadaşlar. 3 tane düz ördüm. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sondaki 14 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Modelimizin 3. sıralarında örgümüzün ön yüzünde bu işlemi yapacağız. Örgümüzün arka yüzünde modelimizin 4. yani son sırasındayız. Yine kenardaki 14 tane ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüyoruz. Yapımı çok kolay arkadaşlar ve gerçekten çok keyifli ilerliyor. Ayracımı bu tarafa aldım. Modelimin 4. sırasında arka yüzünde de yine düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. Bakın ilk ilmeğim düz. Düz olarak örüyorum. 3 tane ilmeğim ters. 3 ters örüyorum. Arada bir tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Ve devam ediyorum. 3 tane ters. Bir tane düz. 3 tane ters. Bir tane düz. 3 tane ters. Bir tane düz. 3 ters, bir düz. 3 ters, bir düz. Son kez 3 tane tersimi ördüm. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, 4 sıradan oluşan modelimizin tamamını birlikte yaptık. Şimdi yine aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. Yine burada birinci sırada yaptıklarımızı ön yüzümüzde yapacağız. İkinci sıramızda örgümüzün arka yüzünde yaptıklarımızı, üçüncü sıramızda ön yüzümüzde yaptıklarımızı, dördüncü sırada da az önce dördüncü son sıramızda yaptıklarımızı yapacağız. Numaralandırarak anlattım zaten arkadaşlar. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 diye aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceksiniz. Yani her 4 sırada bir yaptığımız işlemlerin aynısını yapacaksınız. İliklerimizi 14 haroşa sırası arayla açacağız. Beden uzunluğumuz 20 cm uzunluğa gelene kadar arkadaşlar sadece modelimizi uygulayarak devam edeceğiz. Ayraç taktığım yerleri haroşa olarak örmeyi unutmayın. Şimdi ben ölçümü tamamlayayım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, beden uzunluğum 20 cm olana kadar modelimi aynı şekilde tekrarladım. Kaç haroşa sırası örmüşüm onu da sizlere söyleyeyim. Lastik üstünden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 32 sıra haroşa olarak örmüşüm. Şimdi kol altı kesimimizi yapacağız.
Buraya kadar 3 tane ilik açtım arkadaşlar. 4 tane ilik açacağız. Yani son bir iliğim kaldı. Onu da sırası gelince açacağım. Şimdi kol altından kesim yapacağız. Yine kenardaki 7 tane ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 2, 4, 5, 6, 7. Ayraçlarımı gene takayım, kafanız karışmasın. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda da yeni kuruluma başlayacağım. Yani birinci sıramda yaptıklarımı yapacağım. Çünkü 4 sıramı ördüm. Şimdi tekrar birinci sıramdan başlıyorum modelimi uygulayarak. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir doluyorum. 3 tane ilmeğimi birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Doluyorum. Bir ters örüyorum. Doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Birinci sıramda yaptığım işlemi yapıyorum. Sonda 14 ilmeğim kalana kadar modelimi uygulayayım arkadaşlar ben. Sıra sonunda 14 ilmeğim kalana kadar birinci model sıramı uygulayarak ördüm. Sondaki 14 ilmeğimi yine haroşa örgü olarak örüyorum. Bu ön bedenimizin kol altı kesimlerini örgümüzün arka yüzünden yapacağız arkadaşlar. Diğer ön bedenimizin de ön yüzden yapacağız. İstediğiniz yöntemle kesebilirsiniz. Ben ikişer ikişer alarak keseceğim arkadaşlar. 2 ilmeğimi birlikte alarak düz olarak kestim. Toplamda 7 tane ilmek keseceğiz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ilmeğimiz kalacak. Sayalım. 2, 4, 6. Şişimizdeki ile birlikte 7 tane ilmeğimiz kaldı. Artık yine modelimizi uygulayarak devam edeceğiz. Kenardaki 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Baştaki ve sondaki 7 ilmeğimiz haroşa olarak yine devam edecek. Şimdi modelime geçtim. Modelimin ikinci sırasındayım. İkinci sıramda yaptığım işlemleri yapıyorum. 3 tane ters, 1 tane düz. Sondaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, kol altı kesimimizi birlikte yaptık. Şişimizde 50 tane ilmeğimiz vardı. Az önce 7 tane ilmek kestiğimiz için artık şişimizde 43 tane ilmeğimiz var. Yaka kesimine kadar herhangi bir artırma eksiltme işlemi yapmadan mevcut ilmek sayımızla yine modelimizi uygulayarak örmeye devam edeceğiz. Baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi haroşa olarak devam ettireceğiz. Hem ön yüzde hem arka yüzde. Şimdi arkadaşlar yine kaçıncı sıradaysanız modelinizi aynı şekilde uygulayarak devam edin. Ben belli bir uzunluğa gelene kadar öreceğim. Daha sonra sizlere kaç haroşa sırası ördüğümü söyleyeceğim. Şimdi ben tamamlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kol altı kesiminden sonra 12 haroşa sırası modelimi uygulayarak ördüm. Şimdi yaka kesimimizi yapacağız. Bu arada dördüncü iliğimi de açtım. Bu defa tığ keseceğim arkadaşlar. İkişer ikişer alarak ilmeklerimi yine kol altında olduğu gibi kesiyorum. Baştaki 7 tane ilmeğimi keseceğim. Ayrıcımı çıkarıyorum. Bir tane de bu taraftan almam gerekiyor. Toplamda 7 ilmek kesmiş oldum. Şimdi kaçıncı sırada kaldıysanız model olarak devam ediyorsunuz. Ben 3. sıramda kaldığım için 3. sıramı örüyorum. Sadece yakada kesim yapacağız arkadaşlar. Birkaç kez daha birlikte yapalım.
Arkadaşlar şimdi arka sıramızda modelimizi uygulayarak örelim. Ön yüzümüze geçtiğimizde yakamızdan ikinci kesimimizi yine birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, arka sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzünde yine kesim yapacağım. İkişer ikişer gireceğim ilmeklerime ve 5 tane bu defa ilmek keseceğim. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi modelimin ilk sırasındayım arkadaşlar. Bakın burada normalde 3 tane ilmek kesiyorduk. İlk ilmeğim şişimin üzerinde, 2 tane ilmek keseceğim. Sadece bu sıraya mahsus yapıyoruz bu işlemi. Şimdi yine modelimi uygulayarak devam ediyorum. Bir dola, bir ters ör, bir dola, 3 ilmeği birlikte alarak kes. Yani birinci model sıramı uyguluyorum. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Arka yüzümüzü de örelim. Tekrar ön yüzümüze geldiğimizde üçüncü kesimimizi yine birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzümdeyim. Şimdi yine kesimlerimi yapacağım. Bu defa 4 tane ilmek keseceğiz. Yine ikişer ikişer alarak 1 2 3 ve 4. Tekrar ön yüzümüze geldiğimizde son bir kesim sıramız var arkadaşlar. Onu da yine birlikte yapalım. Şimdi modelimin 3. sırasında olduğum için modelimi uygulayacağım. Arka yüzümdeyim. Yine kenardaki 7 tane ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 3 4 5 6 ve 7. 4. sıramda modelimde ne yapıyorsam aynı işlemleri yapıyorum. 3 tane ters, bir tane düz. Devam ediyorum. Şimdi son kesimimizi yapacağız. Bu defa 3 tane ilmek keseceğiz arkadaşlar. 2 tanesine girdim. Birinci kesimimi yaptım. 2 ve 3. Artık kesme işlemi yapmıyoruz. Sadece modelimizi uygulayarak birkaç sıra daha öreceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk model sıramda olduğum için bir tane doluyorum. 3 tane ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir doladım. Bir ters ördüm. Bir doladım. Tekrar 3 ilmeğimi birlikte alarak kestim. Modelimi uygulamaya devam ediyorum. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Arkadaşlar kesimlerimizi tamamladık. Şimdi sadece modelimizi uygulayarak örgümüze devam edeceğiz. Ben size kaç haroşa sırası ördüğümü yine söyleyeceğim. Sondaki 7 tane ilmeğimizi haroşa örgü olarak örmeyi unutmayalım. Şimdi ben tamamlayayım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, kol kesimlerinden sonra 22 haroşa sırası ördüm. Şimdi ilmeklerimizi kapatacağız. Yine tığ ile keseceğim ben. İlmeklerimi ikişer ikişer alarak 24 tane ilmeğimiz kalmıştı şişimizde. İkişer ikişer alarak kesiyoruz.
Evet arkadaşlar, birlikte ilikli ön parçamızı tamamladık. Şimdi diğer ön parçamızı da aynı şekilde öreceğiz. Yani bu tarafta ne yaptıysak kesimlerimiz dahil aynı işlemleri bu tarafta da uygulayacağız. Sadece arkadaşlar ilik düğme kısımları bu şekilde birbirine bakacak. Onu da şu şekilde yapacağız. Biz bu tarafa başlarken baştaki 7 tane ilmeğimizi haroş olarak örmüştük. Daha sonra arada modeli uygulayıp sondaki 14 ilmeğimizi haroş olarak örmüştük. Buradaki başlangıcımızda da 10 sıra lastik örgümüzü tamamladıktan sonra 14 haroş öreceğiz. Arada modeli uygulayıp sondaki 7 ilmeğimizi haroş olarak öreceğiz. Bu tarafta zaten ilik açmayacağız. Normal bir şekilde modelimizi uygulayarak yine aynı ölçüye gelene kadar öreceğiz. Ve kesimlerimizi de aynı şekilde yapacağız. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra arka bedenimize devam edelim. Arkadaşlar, kol kesimlerimi yapacağım yere kadar arka bedenimi ördüm. Şişime 94 ilmek atarak başladım ve tıpkı ön bedenimde olduğu gibi klasik bir ters bir düz lastik örgü olarak 10 sıra ördüm. Lastik üstü örgüme geçtiğimde de baştaki 14 tane ilmeğimi haroş olarak ördüm. Modelimi aynı ön bedenimde olduğu gibi uyguladım araya ve sondaki 14 ilmeğimi de yine haroş örgü olarak ördüm. Yani baştaki ve sondaki 14 ilmeğimizi haroş olarak öreceğiz. Modelimizi de aynı şekilde uygulayacağız. Bu şekilde 20 cm uzunluğa gelene kadar tıpkı ön bedenimde olduğu gibi ördüm. Toplamda da haroşa dişlerimizin sayısı 32 idi. Şimdi arkadaşlar kol kesimlerimizi yapacağız. Yine ikişer ikişer alarak keseceğim arkadaşlar ilmeklerime. 7 tane ilmek keseceğim. 2 3 4 5 6 ve 7. Kenarda şişimizdeki ile birlikte 7 tane haroşa ilmeğimiz olacak. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ilmeğimi haroş olarak ördüm. Şimdi modelimin birinci sırasındayım arkadaşlar şu an. Yine modelimi uygulayarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar modelimizi uygulayarak örelim. Sıra sonuna kadar modelimi uygulayarak ördüm. Diğer tarafın kol kesimini de örgümüzün arka yüzünde yapacağız. Yine ikişer ikişer alarak 7 tane ilmeğimi keseceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu tarafta da yine 7 tane haroşa ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Şimdi sıra başındaki ve sıra sonundaki 7 ilmeğimizi haroş olarak devam ettireceğiz. Aradaki ilmeklerimize de modelimizi uygulayacağız. Artık herhangi bir kesme işlemi yok. 2 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi haroş olarak ördüm. Örgümün arka yüzünde modelimin ikinci sırasıyla devam ediyorum. Evet arkadaşlar, örgümün arka yüzünü de modelimi uygulayarak ördüm. Şimdi baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizi modelimizi uygulayarak öreceğiz. Herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmayacağız arkadaşlar. Kesim işleminden sonra 22 haroşa sırası olana kadar örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Arka bedenimi kol altından sonra 22 haroşa sırası olana kadar ördüm. Şimdi omuz kesimlerimizi yapacağız. 3 parça halinde keseceğiz arkadaşlar. İlk olarak 8 tane ilmeğimizi keseceğiz. Yine tığımla keseceğim. Yine ikişer ikişer alarak keseceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi buradan 16 tane ilmeğin yanına bir ayraç takayım arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16. Şimdi bu 16 ilmeğimi modelimi uygulayarak öreceğim. Modelimin birinci sırasındayım. Birinci sıramda yaptığım işlemleri yaparak ayracıma kadar ilerliyorum.
Geri dönüyorum. Şimdi arkamda da yine modelimi uygulayarak sona kadar öreceğim. İkinci model sıramı uyguluyorum örgümün arka yüzünde. İlk etapta bu omzumuzu bitireceğiz. Dönüyorum örgümün ön yüzüne. Şimdi yine 8 tane ilmek daha keseceğim. İkişer ikişer alarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi tekrar devam ediyorum modelimi uygulamaya. 3. sıramda örgümün ön yüzünde yaptığım işlemleri yapıyorum. Döndüm örgümün arka yüzüne. 4. model sıramdayım. Yine modelimi uygulayarak örüyorum. Artık son kesimimizi yapacağız. Buradaki ilmeklerimizin tamamını keseceğiz. Yine ikişer ikişer alarak kesiyorum. Sekiz tane ilmeğimiz kalmıştı. Birlikte alarak kestik. İpimizi keselim artık. Diğer omzumuzu da aynı şekilde keseceğiz. 24 tane ilmek ayırıyoruz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Yanına bir ayraç takıyorum. Şimdi ense kısmımdaki ilmeklerime ip takıp ikişer ikişer alarak keseceğim. Daha sonra diğer omzumu öreceğim. Yani bu tarafta yaptığım işlemlerin aynısını diğer tarafta yapacağım. Şimdi enseme ait ilmeklerimi ikişer ikişer alarak ayracıma kadar kesiyorum. Ayrıca kadar keselim. Ayracıma kadar ördüm. Şimdi arkadaşlar bir tane ilmek daha kesmem gerekiyor. Çünkü tığımda bir tane ilmeğim var. Şimdi bu tarafta yine 24 tane ilmeğim kaldı. Tığımdaki ilmeğimle birlikte. Şimdi sıra sonuna kadar modelimi uygulayarak öreceğim. Bu tarafın kesimlerini de örgümün arka yüzünde yapacağım. Modelimin ilk sırası olduğu için yine modelimi uygulayarak devam ediyorum. Ve sondaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzüne döndüm. Şimdi burada da 8 tane ilmeğimi keseceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar modelimi uygulayarak devam edeceğim. Döndüm ön yüzüme. Yine modelime sadık kalarak ilerliyorum. Arka yüzümü döndüğümde ikinci kesimimi yapacağım.
24 tane ilmek ayırmıştık. 8 tanesini kestik. Şu an şişimizde 16 tane ilmeğimiz var yine. 8 tanesini daha keseceğiz. İkişer ikişer alarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şişimizdekiyle birlikte 8 tane ilmeğimiz var. Şimdi yine modelimizi uygulayacağız. Ön yüzde de arkadaşlar aynı şekilde modelimizi uygulayıp örgümüzün arka yüzünde son kesim işlemimizi yapacağız. Döndük arka yüzümüzü ve ilmeklerimizi ikişer ikişer alarak kesiyoruz. Arkadaşlar yeleğimizi tamamladık. Artık dikişlerini yapacağız ve yakamızı öreceğiz. Dikiş işlemini zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Haroşa dişlere karşılıklı giriyoruz ve dikiyoruz. Daha önce birçok kez göstermiştim. Karşılıklı giriyorum haroşa dişlere ve dikiyorum. Bir buraya, bir karşıya, bir buraya, bir karşıya, evet. Arkadaşlar bu şekilde yan dikişlerimizi ve omuz dikişlerimizi yapalım. Daha sonra yakamızla devam edelim. Dikiş işlemimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi yakamızdan 90 tane ilmek çıkaracağız ve daha sonra 4 ya da 5 sıra haroşa örgü olarak öreceğiz. Ve ilmeklerimizi istediğimiz yöntemle kapatacağız. İlmeklerimizi bu şekilde çıkarıyoruz. Şişle zorlanıyorsanız arkadaşlar tığ ile çıkartıp şişinizi alabilirsiniz ilmeğinize. Bu şekilde toplamda 90 tane ilmek çıkaracağım. İlmeklerimizi çıkaralım arkadaşlar. 5 sırada haroşa ördükten sonra istediğimiz yöntemle ilmeklerimizi kapatalım. Ben ikişer ikişer alarak keseceğim yine. Şimdi tamamlayıp yeleğimin son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar yakamı tamamladım. Yeleğim son haliyle hazır. 2 yumakla çok güzel bir yelek çalışması yaptık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.